Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu sonbahar temasını içeren bluzu çalışacağız. Yapımı çok kolay, çok zevkli, çok tatlı bir bluz oldu. Ben çok beğendim, çok severek de kullanacağım. Bu zamana kadar ördüğüm en pratik bluz oldu gerçekten. Çünkü çok bakın böyle aralıklı delikli delikli örülüyor. Zaten tığ işinde en basit teknikler olan zincir ve sık iğneli oluşturulmuş, trabzanlarla oluşturulmuş bir model. Yapımı çok kolay. Umarım sizler de beğenirsiniz, denersiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Bluzumu her zamanki gibi S bedene, kendi bedenime göre hazırladım. Videoda bütün detaylar mevcut. Kendi bedeninize göre çok rahat uyarlayabilirsiniz. Çünkü herhangi bir kol kesmesi vesaire yok. Düz iki parça örüyoruz. Ardından da kol kısımlarını belirleyip döne döne kolları örüyoruz. Yani dikişsiz bir kol yaptım. Çok güzel bir çalışma, çok zevkli bir çalışmaydı. Bence sonbahar temalarıyla da şöyle bakın şahane duruyor gerçekten. Evet. Bu arada bu projemin ve diğer bütün projemin detaylı görsellerine Instagram hesabımdan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım zaten ismimle aynı, Sihirli İlmekler olarak açıklama kısmına da linkini ekleyeceğim. Keyifli seyirler. Evet, bluzumuzun ölçüleriyle başlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi efil efil gerçekten çok güzel bir bluz oldu. Delikli olması sayesinde çok fazla ip yemedi ve çok hafif kullanışlı bir yapısı var. Hemen ölçülerini paylaşmak istiyorum. Bir dakika kızım. Salaş üzerinde zaten görsellerini detaylı olarak görebilirsiniz. Instagram hesabından paylaşacağım. Ama aşırı geniş bir beden kısmı yok. Bakın 46 santim genişliğinde. Boyuna bakalım. Çok da esneyen bir yapısı var. Biraz daha gerdirsem daha uzun çıkacaktır. Boyu da 39 santim. Kolları gayet uzun yaptım. Geniş yaptım. Tam şu kısma kadar geliyor. Hemen onun da ölçüsünü verelim. Kollarımız 53 santim uzunluğunda. Genişlikte normalde artırma yapmadım. Her yerini aynı ördüm ama bakın 16 santim bu kısım. Şuraya yaptığım bir sık iğne hilesiyle de bu kısım biraz daha böyle İspanyol gibi durdu. Oranı da hemen santim ölçüsünü verelim. O kısımda 20 santim civarı. Evet, bluzumuz bu şekilde. Pamuklu ip kullandım. Koton iplik kullandım. Her bir yumaktan yarım yumak kullandım. Toplamda 4 yumağım vardı. Yani 100 gram yumakları düşünürsek 200 gram civarı iplik kullanmış oluyoruz. Evet, şimdi modelin anlatımıyla başlayacağım. Ben modelimi böyle ani gelişip hızlı bir şekilde ilerlettiğim için başlangıcını çekemedim. Başlangıcını şimdi küçük bir örnek üzerinde sizlere anlatacağım. Ölçülerini, ben kaç zincirle başladım vesaire onları vereceğim. Siz ona göre yaparsınız. Şimdi bakın elimde 4 tane ipliğim vardı. Bir de şu koyu kahveden vardı. O şu an bittiği için gösteremeyeceğim. Şu 3 iplik üzerinden modeli anlatacağım. Ben iplik sıralamamı bu şekilde yaptım bakın. Koyu kahve, kiremit rengi, turuncu ve krem şeklinde. Şimdi başlayıp modeli hemen göstereyim sizlere. Bakın beden için ön ve arka beden fark etmez. 71 tane zincir çektim. Modelimi yaparken ön beden ve arka beden için. Şimdi burada 11 zincir üzerine göstereceğim. Zincirlerimi bakın gevşek çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11.'yi dönüş zinciri olarak kullanıyorum. Bakın 10 tane sık iğne yapıyorum. Gevşek gevşek. Bu modelin özelliği böyle salaş durması. Bunu da sağlamak için örgümüzü mümkün olduğu kadar gevşek öreceğiz. Sık ördüğümüz takdirde böyle güzel bir duruş elde edemeyiz. Bakın bu şekilde 10 tane sık iğnemi yapıyorum. Siz burada 70 tane sık iğne yapacaksınız modelimiz için. Şunu arka fondan alalım da görüntüyü bozmasın. Evet. Bakın
Gevşek gevşek 70 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonrasında sabitliyoruz ve bu renkle işimiz bitiyor. Hep ön yüzden ördüm ben. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Evet, sıra başından şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Ardından 6 tane zincir çekiyorum. Esnek örüyorum bakın. 4, 5, 6. 6 tane zinciri çektikten sonra bir kez doluyorum. Şöyle bakın. 1, 2 tane boşluk atlıyorum. Dibindekini saymıyoruz. 1, 2 tane boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Birazdan bitecek kızım. Anne. Şimdi bakın. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Ay günü. 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve gevşek bir şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bakın, ikinci sırada yapacağımız işlem bu. Bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Bunu dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Dilediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Onun katları +1 şeklinde ilmek atmanız gerekiyor. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Yine diğer ipimi takıyorum. Bakın, sıra başından şöyle 1-2 tane ortada kalacak şekilde ayarlayıp şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Şunlar kenar zincirleri. Bu aradaki 2 tane de normal ara zincir. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın, bu sırada 2 kez doluyorum. Trabzanlarım uzun uzun olması gerekiyor. Tepe noktaya batıyorum. Bakın, şöyle 4 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Anne, beyazı Yani şunlar şu ikili trabzandı. Bu üçlü trabzan oldu. Beyazı şundan örebilirsin. Tamam. 2 zincir çektim. 2 kez doluyorum. Yine geliyorum bakın trabzanın tepe noktasına. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. 2 zincir çektim. 2 kez doladım. Tam tepe noktaya battım. Anne, Bakın, şunların 1, şurasından 2, 3 seferde yukarı çıktım. Şimdi ilmeğimi sabitliyorum ve kesiyorum. Şimdi tekrar diğer rengime geçiyorum. Şimdi bakın, şurada 1-2 tane kenarda ortada bırakıyorum. Şu kenardakine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bir tane zincirle sabitliyorum. Ardından gevşek bir şekilde bakın, başına doladım, ortaya battım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çekiyorum. Yarım trabzan ya da çakma trabzan yapıyoruz. Doladım, ortaya battım. Üçünü tek seferde çekiyorum. 2 tane oldu. Doladım, ortaya battım. Üçünü tek seferde çektim. Bakın, toplamda 3 tane çakma trabzanım oldu. Doladım. Bir sonraki orta boşluğa batıyorum ve yine 3 tane çakma trabzan yapıyorum. Elimi çok gevşek bırakarak doluyorum. Son boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane çakma trabzan yapıyorum. Şimdi şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kenar olduğu için, bitişi olduğu için kaydırıyorum ve sabitliyorum. Kesiyorum. Şimdi tekrar şu ikili trabzan grubuna döneceğiz. İkili trabzan, üçlü trabzan, çakma trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan, çakma trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şimdi size göstereceğim. Bundan sonrası tekrardan ibaret. Bakın, şu tam kenar noktadan atıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Bakın, şu boşluklar var ya, bu kısımlara batacağız. İlk boşluğa batıyorum. İkili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İkili trabzan. 2 zincir doladım. En dibe şöyle battım bakın, köşeye ve ikili trabzan yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Modelimiz bundan ibaret. Bu şekilde ikili trabzan, sonra üçlü trabzan, sonra tekrar çakma trabzan şeklinde devam edecek. Şöyle esas model üzerinden gösterelim. Bakın, bu şekilde netleştirelim. Evet.
Gerçekten çok tatlı ve çok güzel durdu. Şimdi ben 71 zincir üzerine belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra beraber devam edeceğiz. Evet, şimdi parçalarımın ikisini de hazırladım ben. Dediğim gibi ikisini de 71 zincir üzerine kurup aynı gösterdiğim şekilde ördüm. Böyle üst üste koyuyorum. Ön yüzleri dışta kalacak şekilde üst üste getireceğim. Ve ardından da dikmeye başlayacağım. Şimdi ölçüsünü vereyim hemen bu haliyle. Eni 47 santim. Boy ölçüsüne bakalım. 39 santim. 38 santim. Şimdi dediğim gibi ön yüzleri dışta kalacak şekilde üst üste getireceğim. Sağından ve solundan bir miktar dikeceğim. Daha sonra kolları tamamladıktan sonra yakanın dikimini tamamen bitireceğim. Evet, şöyle iğnemi takıyorum. Kahverengiyle dikeceğim. Koyu kahveyle. Ve dikişine çok özenmedim açıkçası. Zaten rengarenk bir bluz olduğu için dikişte öyle çok bir özene gerek yok. Şöyle bakın, ikisini uç uca getiriyorum. Ve ilmeklerin dışta kalan kısımlarını karşılıklı batarak dikiyorum. Şöyle bir 4 trabzan falan dikeceğim. Kolları tamamladıktan sonra da üzerime giyip ne kadar aralık olmasını istiyorsam ona göre ayarlayacağım. Sağdan ve soldan bu şekilde dikiyoruz. Evet, bakın bir tarafı bu şekilde diktim. Dediğim gibi sadece 4 trabzan kısmını diktim. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. Yani o yaka genişliği ne kadar istiyorsanız ona göre dikebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet, üstlerden bir miktar diktikten sonra şimdi kol için belli bir mesafe bırakıp o kısmı döne döne öreceğim. Şöyle bakın, üstünkörü bir size söyleyeyim kaç santim olduğunu. Şöyle bakın, 24 santimlik bir kısmı yukarıdan ayarladım. Üzerime giydim ve bu genişlik kol için yeterli diye düşünüyorum. Bakın, bu belirlediğim kısmı döne döne örerek kol boyunu ayarlayacağım. Yine bu kısımlara çakma trabzanlar yapıyorum. Gördüğünüz gibi her boşluğa 3 tane çakma trabzan yapacağım. Şu kısımda çakma trabzanın denk geldiği kısma da bir tane çakma trabzan yaparak devam edeceğim.
normal boşluklara üçer tane çakma trabzan yapıyorum. Bakın bu kısımda normal boşluk, hemen atlıyorum. 3 tane çakma trabzan yapıyorum. Sırada ne var? Çakma trabzan var. Onun üzerine de bir tane çakma trabzan yaparak belirlediğim kısmı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın tamamen çakma trabzanlarla geçtim. Aynı bedendeki modelin aynısını uygulayacağız. Hiçbir fark yok. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıp kaydırıyorum. Sabitliyorum ve kesiyorum. Ardından koltuk altı kısmından, orası benim başlangıç kısmım, bakın. O kısımdan başlayarak diğer renkleri ekleye istediğim uzunluğa kadar öreceğim. Şimdi kiremit rengini alacağım. Sırada o var çünkü o görünüyor. Ve dediğim gibi koltuk altından başlayarak öreceğim. Çakma trabzan sıramızdan sonra ne yapıyorduk? İkili trabzanlar yapıyorduk. 6 tane zincirimi çekiyorum. Doluyorum ve bakın. Şöyle boşlukları ayarlayarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Toplamda benim bu trabzanlarımdan 19 tane var. 19 tane trabzanı sığdıracak şekilde ayarlıyorum. Bütün çevresini dönüyorum. Evet, bakın sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Benim bu trabzanlarımdan 19 tane var. Sayısı neden önemli? Diğer kolu yaparken de aynı sayıyı tutturmam lazım ki sağ ve sol kol ne yapsın, birbirine eşit olsun. Şimdi 2 zincir çektim. Kaydırdım, sabitledim ve kesiyorum. Diğer sırama geçiyorum. Evet, duruşumuz bu şekilde. Sayıyorum burada emin olmak için. Şimdi diğer rengimize geçebiliriz. Evet, sıradaki rengime geçiyorum. Bu sırada da ne yapıyorduk? Üçlü trabzanlar yapıyorduk. Yine aralarda 2 zincir. İlmeğimi kaydırdım. 6 zincirli yukarı çıkıyorum. Başına 2 kez doluyorum. Ve üçlü trabzanlarımı yapıyorum.
Evet, sıra sonuna geldim. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle yukarıdan 2 zincir bırakacak şekilde sayıp birleştiriyorum ve kesiyorum. Evet, kolumuz oluşmaya başladı. Şimdi bu mantıkla devam ediyoruz. Evet, şimdi tekrarına geçtik. Yine çakma trabzan, sonra ikili trabzan, sonra üçlü trabzan şeklinde aynı modelimizi devam ettiriyoruz. Trabzanın tam tepe noktasına batıyorum, kaydırıyorum ve ara kısımlara 3'er tane çakma trabzan yapıyorum. Trabzanların üzerine herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Sadece orta kısımlara, orta boşluklara 3'er tane çakma trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu bu mantıkla dilediğimiz kadar uzatabiliriz. Ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm sizinle paylaşacağım. Hayır, bal katmak yok. Anne. Evet, kolları bu gösterdiğim kısımdan örüyoruz. Alt kısımları da normal iplerini temizleyip dikiyoruz. Bu kısımlar zaten basit. Şimdi ben kol örüp dönüyorum. Evet, şimdi kol için ben belli bir uzunlukta ördüm. Bunu üzerime denedim. Ve boy olarak yeterli olduğunu düşündüm. Şöyle bakın, esneyen de bir model. Ama bu esnemeyen haliyle ben şöyle uzunluğunu size vereyim. Ütüyle vesaire. Tabii ki ölçüsü değişecektir. Şöyle bakın, normal bu duruşuyla 45 santim ütü vesaire yapmadım. Şimdi kolun bitişinde bakın şöyle bir sık iğne geçeceğiz. Bedendekine benziyor ama bir fark var, onu göstereceğim size. Efendim canım. Şimdi bakın, bitişi kahverengiyle yapıyorum. Çünkü en sevdiğim ton içinde kahve. O yüzden de bakın, başlangıcım her zaman için şöyle koltuk altına gelen kısımdan olacak. Şöyle trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bakın, bu noktaya kadar bedenle aynı. Şöyle 3 tane yarım trabzan yapıyorum boşlukların içerisine. Şimdi hem kolda genişleme olsun hem de aralarda boşluk olmasın diye doluyorum. Bir tane de buradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane bu zincir boşluklarına yapıyorum. Yarım trabzan. Doluyorum. Bir tane de bakın şuradaki trabzanın tepe noktasına yapıyorum. Bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi son olarak da bu şekilde yarım trabzanlarımla kolun çevresini geçiyorum. İpliklerini vesaire temizledim. Bir ütüleyeceğim üzerinden. Sonra da sizinle ölçülerini paylaşacağım. Evet, son olarak ütüledikten sonra bluzum bu şekilde. Çok tatlı, güzel, salaş bir bluz oldu. Çok aralıklı delikle ördüğüm için de çok hafif, üzerimde yok denecek kadar rahat bir bluz oldu. Ben sonucu çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.